okuyucuları, hoş geldiniz. Bu sayımızda ekibin ilk gününden beri bizimle birlikte olan sürpriz bir konuğumuz var. Kendisi Başak Keşil. Önce bir hoş geldin diyoruz Başak Keşil'e. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, çok heyecanlıyız. Ben de bayağı heyecanlandım. Yani Gerçekten ben de heyecanlandım. Bilmiyorum ama Belli heyecanlandım. biraz belli oldu. Evet. Benim bu kaçıncı video ama böyle ellerim ısınmadı değil. Seni tanıyalım mı Başak? Evet. Nereden başlayayım bilemiyorum çünkü bu tür sorulara genelde ne gibi cevaplar verildiğini bilmiyorum. Genelde heyecanlandıran sorular bunlar beni. Nasıl tanısam kendimi? Bütün dünyanın okuduğunu varsayarak. Evet. Önce şunu söyleyebilirim. Gerçekten heyecanlı olmamın sebebi bu. Yani Doğu Times gibi prestijli bir gazeteye röportaj vermek, senin gibi biriyle röportaj yapmak gerçekten bana gurur, onur verdi. O yüzden çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Valla ben İzmirliyim. Ailem hala İzmir'de yaşıyor, annem babam. Bir tane erkek kardeşim var. ODTÜ'de master yapıyor şu anda bilişim sistemlerinde. İzmir'den sonra ben de ODTÜ'de okudum. İlkokul, ortaokul, lise bittikten sonra. ODTÜ'de siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudum ve aynı alanda master yaptım. ODTÜ'den mezun olduktan sonra da Google İrlanda'ya gitme şansım oldu. Yani, 2007'deydi galiba. Aynen, 2007 senesinde Dublin'e taşındım. Enteresan bir fun fact diyelim, Dublin'e daha önce hiç gitmemiştim. Yani Dublin'e taşındığımda gerçekten havaalanında uçaktan indiğimde ilk kez adımımı attım Dublin'e. Yani aslında benim için hani büyük bir cesaret öyküsüydü. Hatta şimdi geriye dönüp baktığımda delilik öyküsü de diyebilirim çünkü hiç görmediğim bir yerde yaşama kararı almıştım. İyi ki de yapmışım. Hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından biri oldu. 3 sene kadar orada kaldım. Sonra da Google Türkiye'ye transfer oldum. Şimdi de buradayım. Google'da 10 yıl. Dile kolay. Aslında biraz bahsettin ama 10 yılı nasıl anlatabilirsin? Nasıl özetleyebilirsin bize? Çünkü 10 Ama yıl 10 böyle olduğuna... gümüş yıl mı diyorlar? 25 olunca bir altın mı oluyor? Yani evet. Yani, büyük bir şey. Evet, maalesef. çok büyük bir şey. Kesinlikle ama sizden böyle çok tatlı bir e-mail ve videolar geldi. Yani o gelmese ben bunun farkına nasıl varır mıydım, kutlar mıydım açıkçası onu da bilmiyorum. Hani 10 yıl hem çok güzel bir şey hem de bir yandan korkutucu da olabilecek bir rakam. Yani bir yerde 10 yıl kalmak. Yani bana deselerdi ki 2007'de sen 10 sene bu şirkette kalacaksın herhalde yok canım falan derdim. Ama hani tabii ben bu 10 yıl içerisinde sabit durmadım. Belki işin sırrı orada olabilir. Evet. Ülke değiştirdim bir kere. O yani çok şey değiştiriyor. Yani Dublin'de başlayan hikaye Türkiye'de devam etti. Bir de ekip de değiştirdim. Yani bu ETO ekibi benim 3. ekibim. Şimdi ülke ve ekip değiştirdiğin zaman aslında bütün dünyan değişiyor. Yani hatta bambaşka bir işe geçmişsin gibi, bambaşka bir şirket değiştirmişsin gibi bile hissedebiliyorsun. Baştan bir yenilenme hissi veriyor. O yüzden de bir şekilde 10 sene geçmiş. Yani ben de sizin videolarınız ve e-mailiniz sayesinde bunu evet ya 10 yıl diye aydınlandım. Çok teşekkür ediyorum o yüzden. Çok eğlendim. Gerçekten çok eğlendim. Ben de eğlendim zaten. 10 nice yıllara 10 yılın olsun Başak. 10 Happy 10 year Anniversary. Başak. Hello Başak. Have a very happy 10th Googleversary. Peki bu ekibin kuruluş hikayesi? Çünkü başından beri, kuruluşundan beri, Evet. ilk ön Türkiye'ye girişinden beri buradasın ve Evet doğru. Aynen. en eski sensin. Nasıl anlatırsın kuruluş hikayesini şu ana kadar geldiğimiz zaman? Aslında Don videomuzda bahsetmiştim biraz. Evet. Don ne ifade ediyor kısmında ama. Yani kuruluş hikayesini anlatmak için evet 2012 Ekim Kasım'a falan dönmek Kaç yıl? 4 gerekiyor. yıl, 3,5 yıl, İşte 4 3,5 yıl. 4 yıl. Onu konuşarak Ya ben sürekli kesinlikle. orada matematiği Ben de duruyor. yapayım. Hesaplamak istemiyorum galiba. Ya 2012 Ekim Kasım diyelim. Yani Google CCC ile anlaşma yaptıktan sonra beni bu pozisyona hayal ettiler. Öyle diyebilirim. Yani ben bir öğren olarak hayal edildiğimde CCC business Gelmiş. partner olarak aynen zaten seçilmişti. Ve bana dediler ki sen hani bu operasyonu kuracaksın. Yani buradaki tek Google'ır sensin ve yani CCC ile beraber çalışarak oradaki yöneticilerle bu işi yapacaksın. Hani peki tamam dedim. Big Bang orada. O zaman zaten Türkiye'deydin, gelmiştin. Tabii İkinci tabii. ekipteydin. Zaten Tamam. ikinci ekibimdeydim. O tekrar bir transfer gerçekleştirdim. O, bir önceki ekibimde de bir çeşit böyle vendor manager gibi bir roldeydim. Ama hani farklı bir alandaydı o.
Bu alan benim için yepyeniydi. O yüzden benim ilk bir hatta 2 senem sürekli öğrenmekle geçti. Sürekli çalışmakla, herkese soru sormakla yani çok aktif bir 2 seneydi diyebilirim. Yani şeyi hatırlıyorum, eski ofisteydik tabii Evet. Hamidiye'deki. Evet. 4. kat mıydı? Yeniler 6. kat bilmez. mıydı hatırlayamıyorum şu anda ama Volkan bunu çok net hatırlar. Altı. Çünkü ikinci Pardon. kişi, yani benden sonra gelen ikinci kişi Volkan. Yani ekibin en eskisi bensem hani. Evet. Volkan da ikincisi. Böyle 5 kişilik bir inbound ekibiyle başladık ve ilk çağrı geldiği zamanı hiç unutmuyorum çünkü gerçekten yani neredeyse gözyaşlarına boğulacaktık yani. O derece duygusal bir anda aslında bir yandan. Çünkü o altyapının kurulması, o kişilerin eğitilmesi, hani hayır edilmesi, yani o kadar büyük emek var ki. Yani ilk çağrıyı almaları ve ilk konuşmalarını dinlemek inanılmaz bir heyecandaydı. Böyleydi yani kuruluş hikayesi. Her zaman aslında İTÜ'de olmak böyle yeni heyecanlar, yeni değişiklikler demek. Aslında biraz Google'da çalışmak da öyle galiba. Böyle bir hikayesi var. Peki ekiple ilgili en komik anı ne? Bu 4 küsur yılda diyeyim artık matematiğimiz Vallahi yettiği kadarıyla. çok gülüp eğlendiğimiz anlar oldu. Hani bir tanesini böyle çekip almak kolay değil. Genel bir şey belki söyleyebilirim. Hem komik hem de biraz Trajik. challenging ne diyeyim. Ha, trajik komik olabilir. denebilir, haklısın. Tamam. Evet. Şöyle ki, bunu hep söylüyoruz zaten. Yani son işte Canan operasyon yöneticiliği yapmaya başlayana kadar herhalde 8-9 tane falan operasyon yöneticisi değiştirdik ve Evet. ilk başladığımızda genel attrition rate de %50'lerdeydi. Yani 10 kişi ekliyorsak 5'i hemen ayrılıyordu gibi düşünebilirsiniz. Yani nasıl bir dinamizm içinde çalıştığımızı artık siz düşünün. Yani bu herhalde olayı hem çok eğlenceli hem de challenging kılan şey oydu ilk senelerde. Yani çok fazla bir tane manager geliyor, team lead'ler de aynı şekilde. Sadece operasyon yöneticisi değil. Benim çalıştığım bütün yöneticiler sürekli değişiyordu. Yani bir gün merhaba dediğim insan ikinci gün bakıyorum yok gibi. Ya belki biraz abarttım ama yani çok sık bir değişim vardı. Herhalde Ama 2 yılda 8-9 kişi zaten. çok fazla insan. Yani komik midir bu bilmiyorum ama şimdi bakınca bana komik geliyor biraz. Yani o zaman O öyle anda. biraz stres yaratmıştı tabii, doğru yani. Ekibin geleceğiyle ilgili yorumların neler? Çünkü hani dediğim gibi yine başından beri buradasın. Evet. En içinde olan kişisin. Bu ekip nereye gidecek sence? Bu doğumdan sonra Evet. Ya aslında Tahmini onunla öngörü. birlikte bence hikaye yeni başladı. tekrar Yani- kurulmuş oldu gibi. belki. Aynen, yani sanki en baştan launch etmişiz gibi hissediyorum Dom'la birlikte. Çünkü her şeyimiz değişti, yani iş yapış şeklimiz, işe bakışımız, yapabileceğimiz şeyler, hani potansiyelimiz zaten vardı. Yani potansiyelimiz olduğu için Dom açıldı, öyle diyebiliriz. Bence yeni başlıyor her şey. Yani yeni bir ekip kuruldu, işte görece Hypo ekibi var, ajans ekibi bambaşka bir Evet. şeye geçti. Sisteme geçti. Inbound ekibi zaten hani bizim Solid her zaman olan esas base ekibimiz diye bakabiliriz. Yani yeni bir şeyler oturmaya başladı ve yani geleceği ben çok umutlu ve güzel görüyorum aslında. Bundan yani bayağı heyecan verici olacak. Yani daha neler göreceğiz, ne gibi değişiklikler olacak merak ediyorum. Zaten Google'da çalışmak öyle bir şey. Sizinle beraber çalışmak da öyle bir şey. Yani bu hiçbir zaman bitmiyor, bu heyecan dalgası. Evet. Hep böyle bir beraber hem stresleniyoruz hem heyecanlanıyoruz, işe dört elle sarılıyoruz hep beraber. Yani bir de şu anda çalıştığım yönetici kadrosu, yani şimdiye kadar çalıştığım en iyi yönetici kadrosu ve çok mutluyum, memnunum. Hem ikinci bir yönetimiz geldi Nait, ona da çok memnunum. Yani onun gelmesiyle de çok şey değişecek, onu da düşünüyorum. Yani o yüzden yeni başladık. Ben de heyecanla izliyorum. Yani bizi izlemeye devam edin. Bu işimiz bence burada geçerli yani. Peki böyle bir dakikamız olsa seninle ilgili neyi bilmemizi ister? Ya da 10 saniyemiz olsa. Of, bu çok sürpriz Onu bir da soru. söylerim. Sürpriz bir soru oldu. Şimdi aklıma Benimle geldi. ilgili Evet. iyi bir... Evet. Bütün dünya neyi bilsin seninle ilgili? Başa yeni gelsin aklına. Kırmızı. Ben çok değişim seven birisiyim. Ve değişimden hani bazı insanlar rahatsız olur. Hani bir statükoyu korumak ister, kendi güvenlik alanını korumak ister. Evet, yani ben hani değiştikçe aslında sevinen, mutlu olan bir insanım. O bana hem iyi bir şey, yani Google'da çalışıyorsan çok iyi bir şey. Yani ben hareketi, dinamizmi, değişimi seven birisiyim. Benimle ilgili herhalde bunu bilseler iyi olabilir diye düşünüyorum. Belki burayı kesersin, emin değilim. Güzel, dürüst, anısını cevap. Yani bayağı dürüstü ve Ay, bir de kedim var biliyorsun, onu söylesene Evet, keşke. evet, bir kedim var. Minnoş daha safe olabilirdi aslında. Sen bu arada en sevdiğin
Sana o soru sorulmuştu ya, biliyor musun Evet. videoda? Hani Canan sana Başak'ın en sevdiği hayvan. Evet, evet, Sen evet. doğal olarak kedi dedin çünkü bir kedim var. Başak'ın en çok sevdiği hayvan nedir? Kedi çok net. Var. Ama aslında ben sonra onu düşündüm, galiba benim en sevdiğim hayvan köpek. Evet. Köpeğe bakmak Daha zor olduğu için çok belki zor. duygusal. Yani yaşadığın Evet. yer ona uygun değil. Bir de evet yani o hani çocuğun gibi bir şey oluyor ya köpek, yani her zaman bakmak zorundasın, yanında olmak. Bakabileceğin en yalnız sevdiğin da bırakın. Kedileri de çok seviyorum ama en sevdiğim hayvan galiba köpek. İnşallah ileride bir gün. Son olarak neler söylemek istersin okuyucularımıza? Mesajın var mıdır? Dom Times'ı izlemeye devam edin demek istiyorum. Gerçekten çok mutluyum. Sonunda ben de Dom Times'a çıktığım için. Bütün dünya bu videoyu izleyecek defalarca eminim. Senin için çok güzel bir zamanda, çok güzel. Çok teşekkürler size de. Ha, teşekkür Kameraman arkadaşımıza da çok teşekkür Aynen. ediyoruz. Gülşah'cığım çok teşekkür ederiz sonra da. Bizi izlemeye devam edin efendim. Bye bye. Teşekkür Benimle ilgili fun fact. Yani çocukluğuma dair belki şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok küçük yaşta okuma yazma öğrendim. Kendi kendime 3,5-4 yaşlarında falan. Ve annem babam öğretmen. Bizim akrabalarımız, sülale öğretmenlerle dolu. Öğretmen olmalarına rağmen benim okuma yazmayı öğrendiğimi fark edememişler. Yani böyle bir kendi kendine olmuş. Fakat işin komik tarafı çok küçük yaşta acayip romanlar okumaya başlamışım. Ama romanları anlat dediklerinde işte atıyorum çok küçük yaşta Dostoyevski'nin bir romanını okuyorum ben. Beni görüyorlar böyle işte okuyorum falan. Anlat dediklerinde işte yarısını anlatıyorsam yarısı uydurma. Yani kendi kafamdan hikayeyi, yani nasıl okuma yazmayı öğrenmişim ama yani hani nasıl okuduğum konusunda bir Kaç soru yaşlarında işareti var. oluyor bu? Ne bileyim 10-11 yaşlarında mesela elimde Dostoyevski ile geziyorum. Hani havama atmaya çalışıyorum. Gerçekten Tabii. okuyor muyum? Hani zaten o sırada artık 10-11'de okuma yazmayı bilmen gerekir yani okuldasın ama ya bu çocuk bir şeyler okuyor ama yani ne öğreniyor acaba, hani ne anlıyor diye sorduklarında ya en azından %50'si uydurma, onu fark ediyorlar. Yani muhtemelen atlaya okuma, işte hava atmaya çalışma, hani ben büyüdüm artık diye Büyük kendini kitaplar göstermeye çalışma falan var diye düşünüyorum. Böyle bir şey anlatabilirim.